Bursa Yunuseli Havalimanı'ndan selamlar. Bu sefer 8 dizel otomatik aile otomobiliyle karşınızdayız. Pist genişliğimiz müsaade etmediği için hepsini bir arada yarıştıramayacağız. O yüzden araçları iki gruba ayırdık. Şu anda gördüğünüz dörtlü 1000 metre drag, 400-1000 metre arası rolling ve fren alanlarında mücadele edecek. Toplam sonuçlara göre en iyi ikili bir üst tura çıkacak. Araçlarımız çizgiye geldiğine göre yarış başlasın. Evet, yine Bursa Yunuseli'ndeyiz. Bu sefer 4 farklı aracımız var. Hiç bu kadar araç getirmemiştik yan yana. Ben Honda Civic kullanıyorum. Dizel otomatik. Bütün araçlarımız öyle. Kaputun altında 1.6 ID.Tech motor var. 120 beygir güç, 300 Nm tork üretiyor ve 9 ileri ZF şanzımanım var. Sağ tarafımda Onur var. Onur da Peugeot 308'i kullanıyor. Bende 6 ileri şanzıman var ama 120 beygir 300 Nm'de tork var. 1.6 litre hacimli motor, 1.5 değil. Onun yan tarafında Erkut var. A180 değil ama eski nesil. Yeni bulamadığımız için onu idare etmek zorunda kaldık. Onun kaputu altında 1.5 turbo dizel bir motor var. 7 ileri DCT şanzıman olması lazım ve grubun en zayıf halkası gibi görünüyor aslında. 110 beygir güç, 250 Nm tork. En sağdaysa Cihangir abi var. Onda da Fiat Egea var. O da dizel otomatik, 1.6 Multijet 2, 120 beygir güç, ya 300 ya 320 Nm'de torku var onun. Şanzımanı 6 ileri çift kavrama. Bakalım şimdi 1000 metre dragımızı yapacağız. Bakalım kim kazanacak. O 308 iyi kalktı ama hadi bakalım. Evet, 308 bayağı iyi gidiyor. Ege'ye yaklaşıyor mu? A180 de geride kaldı ama Ege'ye geliyor. Ege'ye geçilmemem lazım. Şu an 400 metreye geçiyoruz. Ben öndeyim ama Ege'ye biraz daha iyi geliyor. Bayağı yukarı kalktım. Geçmem lazım. 308'e yetişemiyorum. 308 bayağı iyi gidiyor şu an. Ege'ye de yaklaşıyor bana. Ege'ye yaklaşıyor. Geçirmeyeceğim. Evet, çok fazla bir şey kalmadı. İkincilik de olsa benim olacak. Kötü kalkışın ardından Civic, Fransız rakibine yaklaşsa da yaklaşık 1 saniye gerisinde kaldı ve Egea'yı çok az farkla geçti. Tahmin ettiğimiz gibi A180 de startta yakın olduğu Egea'dan ve grubun geri kalanından oldukça geride kalmaktan kurtulamadı. Şimdi yapacağımız şey ise 400 metre kukalarına kadar 60 km/saat 3. viteste gideceğiz. Kukalara geldiğimiz anda yan yana ilerleyeceğiz. Kukalara geldiğimiz anda gazı kökleyeceğiz. Kickdown'u yapacağız. Bakalım hangi şanzıman daha iyi vites geçiyor, hangi araç daha hızlı çıkıyor. Bakalım, işaret geliyor. Bu sefer 308'i geçeceğim. Evet. Şu an hızım 58, 59, 60. Diğer arkadaşlar gerimde. Ve yapıştırdı. Evet, demek ki kalkış problemmiş. Ege'ye çok iyi geliyor. 308'i geride bıraktı. Evet, kolay kazanç geliyor. Yaklaşamıyor orada. Helal sana Civic. Bir kez daha kötü kalkmamın ardından start hareketli verdiğimizde Civic gruptan koşarak uzaklaştı ve belirli bir fark açıp çizgiye rahat gitti. Kalkışta çok iyi fırlayan 308'in avantajı zayıf downshift ile yok oldu ve kendisi yarışı Egea ile burun buruna götürdü. Ama İtalyan Edge 308'e çift kavram avantajıyla çok yaklaşsa da Fransız rakibine geçemedi. A180 de eski altyapının getirdiği eksiye yenilmekten yine kurtulamadı ve yarışı son sırada tamamladı. Şimdi sıra geldi fren testine. 4 otomobilde 1000 metredeki Petronas bayrağına 130 km/saat hızla gelip tam bu noktada panik fren yapacaklar. En kısa mesafede duran otomobil kazanacak. Sizce sonuç ne olacak? Tahminleri yaptıysanız gelin ne olduğuna beraber bakalım.
Aslında anlatacak çok bir şey yok. Rakiplerim erken frene bastım deseler de hızlı reaksiyonlarımdan dolayı kendimi suçlayacak değilim. İyi gidemiyor olabilirim ama iyi duruyorum. Nokta. Bir de dipnot. 308'in bu kadar kötü frenlemesinin sebebi X-Size adlı kış lastikleriydi. Hafifliğinden dolayı normalde Civi'ye daha yakın olabilirdi. Bu yüzden kendisini gönüllerin üçüncüsü ilan ediyoruz. Güçler düşük, süreler zayıf ama mücadele kesinlikle yakındı. Birinci grubun lideri, bir ikincilik, iki birincilikle Honda Civic oldu. Kendisini dragda geçen ama fren testinde sıkıntı yaşayan 308 ise bir birincilik, bir ikincilik, bir de dördüncülükle Ege'yi az farkla geçerek grubundan çıkan ikinci araç oldu. İki çift kavrama, iki tam otomatiğin yarışında gülen taraf tam otomatikler oldu. 2 gün sonra ikinci grubun yarışında görüşmek üzere.